Kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkide bakımında yaprak bakımının öneminden ve püf noktalarından bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin yaprakları bu şekilde yumuşuyorsa ve canlılığını yitiriyorsa bunun için neler yapmamız gerekiyor? Ve uzun süredir orkideleriniz yaprakları büyümüyorsa ve yeni yaprak çıkarmıyorsa bunun için dikkat etmemiz gereken birkaç önemli püf noktadan da bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere bu orkidemin iki tane küçük yaprağı çıktı. Fakat alt yaprakları çok uzun olduğu halde üstteki yaprakları bu şekilde küçük kaldılar. Eğer orkideleriniz büyümüyorsa ilk dikkat etmeniz gereken birinci püf nokta, orkidelerinizde bir hastalık olup olmadığını kontrol edin. Bakın üzerinde beyaz gördüğünüz üzere lekeler var. Bu beyaz lekeler orkidemde trips böceğinin olduğunun bir işareti. Ve eğer yaprak altlarında damlacıklar varsa bu da yine trips böceğinin olduğunu gösteriyor. Orkide yapraklarını bu tür hastalıklardan korumak için mutlaka 2 haftada bir orkidelerinizin yapraklarını hem üstten hem de alttan silerek dezenfekte etmeniz gerekiyor. Orkide yapraklarını dezenfekte etmek için ben özellikle limon kullanıyorum. Bir limondan bakın bir kase suyun içerisine 4-5 damla damlatıyorum bu şekilde. Ve daha sonra bu suyun içerisine bir pamuğu batırıp bu pamuğu da sıkarak orkidelerin yapraklarını hem üstten hem de alttan siliyorum. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Çünkü orkidelerin yaprak altlarında göremediğimiz bir takım hastalıklar oluyor. Ve bu da orkidenin gelişimini durdurup canlılığının yitirmesine sebep oluyor. Burada da göründüğü gibi bakın trips böceği izlerim. Ve bu şekilde silerek orkidelerimizin hem yeni yaprak çıkarmasını kolaylaştırarak üzerindeki hastalıklarında ve böceklerinde uzaklaşmasına yardımcı olmuş oluyoruz. Bu orkidemde de aynı şekilde yaprakların büyüyebilmesi için limon suyu kullandım. İkinci olarak eğer orkidelerinizin yaprakları büyümüyorsa dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta orkidelerinizin konumu. Mutlaka orkidelerin bol ışık alması gerekiyor. Orkideler ışık seven bitkilerdir. Eğer orkideniz yeterli ışık almazsa hem yaprakları yumuşamaya başlar hem de orkidenizin yeni yaprak çıkarımı daha da zor olur. Bu yüzden mutlaka orkidelerinizin gelişimini hızlandırmak için bol ışık alan, pencereye yakın ya da sabah ve ikindi güneşini çok kısa süreliğine alan bir yerde konumlandırabilirsiniz. Bu orkidemin gelişimini sizlerle bakın göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere 2 tane büyümeyen küçük yaprağının hemen üstünden 2 tane yeni yaprak çıktı. Bakın görüyorsunuz tam bu büyümeyen yapraklardı. Eğer orkidelerinizin dilinden anlayabilirsiniz, tam olarak neye ihtiyacının olduğunu anlayabilirseniz eğer orkideleriniz gayet güzel gelişim gösterir. Bakın hastalıklı olan ve gelişimi duran bu şekilde gördüğünüz üzere yaprakları büyümeyen, canlılığını yitiren orkidem şu anda gayet canlı ve yeni 2 tane yaprak çıkardı. Orkidenin bu hale gelmesi tabii ki aylarca süren bir durum. Orkide büyütürken mutlaka sabırlı olmanız gerekiyor ve hemen sonuç beklemeyin. Orkidelerinizi eğer anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Orkidemin bu şekilde yapraklarının büyümesi için özellikle kullandığınız besin de çok önemli. Orkideleri mutlaka 20 günde bir sıvı bitki besinleri verin. Ben yazın en sık kullandığım sıvı bitki besini muz kabuğu suyu. Muz kabuğu suyu sayesinde orkidelerim yeni yaprak çıkarmasını daha da desteklemiş oluyor. Muz kabuğu suyu orkidelerin özellikle yeni kök ve yeni yaprak çıkarmasını çok hızlandırır. Bunu mutlaka denemeye çalışın. Bakın hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet, muz kabuklarını küçük küçük bakın parçalara ayırıyorum. Evdeki muz kabuklarını kesinlikle çöpe atmamanızı tavsiye ederim. Çiçekler için muz kabuğu çok faydalı bir besin. İçerisinde bol miktarda potasyum olduğu için gerçekten orkidelerin gelişimini çok iyi destekliyor. Özellikle yeni yaprak ve yeni çiçek dalı çıkarmasını da destekler. Doğradığınız muz kabuklarının üzerine bakın, alabildiği kadar su ekleyin. Burada muz kabuğu miktarı önemli değil. Evinizde ne kadar varsa o kadar ekleyebilirsiniz. Bu karışımı sadece 12 saat bekletin. 12 saatten fazla kesinlikle bekletmeyin.
Ve bu tarz karışımları orkidelere çok fazla vermeyin. 5 yemek kaşığı, en fazla 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Eğer bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz çok hızlı bir şekilde gelişim gösterir. Hem yeni yaprak, yeni çiçek dalı çıkarımını da destekler. Kesinlikle zarar vermez. Muz kabuğu suyunu sadece 5 yemek kaşığı kadar orkidelerinize verin. 5 yemek kaşığı her bir saksı için yeterlidir. Muz kabuğu suyu orkidenin bakın hızlı bir şekilde yeni çiçek dalı çıkarmasını destekler. Aynı zamanda tomurcukların hızlı bir şekilde çiçeğe dönmesine de yardımcı olur. Bakın gördüğünüz üzere orkidem hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Ve son olarak önemli püf noktamız orkidelerin sulanması. Orkidelerde sulanma noktası çok önemlidir. Genellikle yanlış sulamalar orkidelerin gelişimini durdurur maalesef. Eğer orkidelerinizi fazla sulama yaparsanız tomurcuklarını açmadan hızlı bir şekilde sararmaya başlar ve dökülür. Aynı zamanda yapraklarını da sarartarak zaman ile çürümeye başlar. Bu yüzden orkidelerinizin aylarca çiçekle kalmasını istiyorsanız mutlaka sulama aralığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer sulamayı doğru yaparsanız bu şekilde orkideleriniz bol bol çiçek açıp ve yeni yapraklar çıkaracaktır. Sulamayı da dikkat etmek için sadece köklerine bakmanız yeterlidir. Eğer orkidenin kökleri beyaz gözüküyorsa bu suya ihtiyacı var demektir. Ama eğer kökler yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Eğer siz orkidenin suya ihtiyacı olmadığı halde fazla sular ve bulunmuş olduğu ikinci saksıda da su biriktirirseniz maalesef orkideniz bu gelişimi göstermez. Evet, bu anlattığım 4 püf noktaya dikkat ederseniz orkidemin ilk halinde gördüğünüz üzere bakın bu şekilde ve daha sonraki zamanlardaki gelişimi ise bu şekilde, arasındaki farkı görüyorsunuz. Eğer bunlara dikkat ederseniz orkideleriniz bu şekilde hızlı bir şekilde büyür ve bol bol yeni yapraklar ve yeni çiçekler çıkarır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorularınızı sormayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.